Yeni başlayanların %90'ı burada hata yapıyor. Topraksız tarımda ilk ekmen gereken 10 yeşil bitki. Toprak olmadan da üretmek mümkün, yeter ki doğru bilgiyi doğru sistemle buluşturun. Hiç düşündünüz mü? Bir market rafında gördüğünüz o küçücük roka demeti, salatanızı süsleyen birkaç yaprak fesleğen, kahvaltıda severek yediğiniz tere, belki de sadece birkaç hafta önce toprağa tek bir gram bile değmeden yetiştirildi. Evet, yanlış duymadınız. Bugün dünyanın birçok modern serasında binlerce ton yeşil yapraklı sebze, toprağın içinde değil, suyun, ışığın ve bilimin kusursuz uyumuyla üretiliyor. Ve işin en ilginç tarafı, bu teknoloji artık sadece dev şirketlerin kullandığı bir sistem değil. Küçücük bir balkon, boş duran bir oda, hatta kullanılmayan bir garaj bile doğru planlandığında küçük bir üretim alanına dönüşebilir. Ama işte tam bu noktada neredeyse herkesin yaptığı çok büyük bir hata var. İnsanlar sistemi kuruyor, tohumlarını alıyor, heyecanla üretime başlıyor ama ilk bitki seçiminde hata yaptıkları için daha yolun başında heveslerini kaybedebiliyorlar. Çünkü her yeşil sebze aynı değildir. Kimisi çok hızlı büyür, kimisi daha fazla sabır ister. Kimisi sürekli hasat verir, kimisi ise tek seferde bütün emeğinizi toplamanızı bekler. İşte bu yüzden bugün internette en çok konuşulan değil, üreticilerin gerçekten en çok tercih ettiği 10 yeşil yapraklı sebzeyi birlikte inceleyeceğiz. Ama sadece isimlerini sayıp geçmeyeceğiz. Hangi bitki yeni başlayanlar için daha uygun? Hangisi daha kısa sürede hasat verir? Hangisi ticari üretimde daha fazla tercih edilir? Ve en önemlisi, siz olsaydınız hangisiyle başlardınız? Şunu biliyor muydunuz? Birçok yeşil yapraklı sebze uygun koşullar sağlandığında 30 ila 45 gün gibi kısa bir sürede hasat edilebiliyor. Yani bugün ektiğiniz küçücük bir tohum daha bir sonraki ay sofranızda olabilir. Ama durun, daha sizi şaşırtacak asıl bilgiye gelmedik. Çünkü bu listenin içinde öyle bir bitki var ki çoğu insan onu sadece yemeklerin üzerine serpiştirilen sıradan bir yeşillik sanıyor. Oysa profesyonel üreticiler için o bitki, verimi ve ticari değeri sayesinde adeta gizli bir yıldız. Acaba hangisi? Birazdan birlikte öğreneceğiz. Hazırsanız, geleceğin tarımına doğru yolculuğumuz başlıyor. Çünkü bazen büyük üretim hikayeleri sadece tek bir tohumla başlar. Geri sayım başlıyor. İlk iki aday sandığınızdan daha güçlü. Ve beklenen an geldi, artık geri sayım başlıyor, belki şu an aklınızdan kesin ilk sırada marul vardır diye geçiriyorsunuz. Belki de roka mı acaba diyorsunuz, merak etmeyin, zirveye daha var. Çünkü listeyi doğru anlamak için önce temeli oluşturan bitkileri tanımamız gerekiyor. Ve 10. sırada hak ettiği değeri çoğu zaman göremeyen ama üreticilerin yakından tanıdığı bir isim var, Pazi. Manavda çoğu zaman sessizce köşede durur. Yanından geçen birçok kişi fark etmez bile. Ama üretim dünyasında işler biraz farklıdır. Pazı, güçlü kök yapısı sayesinde besin çözeltisinden oldukça verimli yararlanabilir. Dış yaprakları düzenli olarak hasat edildiğinde merkezden yeni yapraklar oluşturmaya devam eder. Yani doğru bakım yapıldığında tek seferlik değil, uzun süreli bir üretim sağlayabilir. Bir diğer avantajı ise birçok yapraklı, sebzeye göre çevresel değişimlere daha dayanıklı olmasıdır. Bu özelliği özellikle ilk kez topraksız tarım deneyecek kişiler için önemli bir güven avantajı sağlar. Pazının yaprakları büyüdükçe hasat edilebilir. Bu da tüm bitkiyi sökmeden üretime devam edebilmeniz anlamına gelir. İlk kez pazı yetiştiriyorsanız genç yaprakları toplamaya başlayın. Düzenli hasat bitkinin yeni yaprak oluşturmasını teşvik eder. En çok yapılan hata pazıyı marulla aynı hızda büyümesini beklemek. Her bitkinin gelişim temposu farklıdır. Topraksız tarımda sabır en önemli ekipmanlardan biridir. 9. sırada ıspanak. Şimdi sırada çocukluğumuzun en meşhur sebzelerinden biri var. Ispanak. Evet, küçükken çoğumuz onu pek sevmiyorduk. Ama yıllar geçtikçe mutfaktaki değerini daha iyi anlıyoruz. Topraksız tarımda ise ıspanak, doğru mevsim ve doğru sıcaklık sağlandığında oldukça başarılı sonuçlar verebilir. Özellikle serin ortamları sever. Bu yüzden sonbahar ve ilkbahar dönemlerinde çok daha güçlü gelişim gösterir. Doğru besin çözeltisi ve dengeli ışıkla yetiştirilen bir ıspanak, koyu yeşil, canlı ve kaliteli yapraklar oluşturabilir. Üstelik sadece ev kullanıcıları değil, ticari üreticiler de belirli dönemlerde ıspanağı tercih eder. Ispanak yüksek sıcaklıklarda erken çiçeklenmeye eğilim gösterebilir. Bu nedenle sıcaklık kontrolü yaprak kalitesini korumada önemli rol oynar. Ispanakta hızlı büyümeden çok dengeli büyüme hedeflenmelidir. Sağlıklı yaprak sadece büyük yaprak demek değildir. Ne kadar çok gübre, o kadar hızlı büyüme düşüncesi
Fazla besin çözeltisi bitkinin gelişimini hızlandırmak yerine strese sokabilir. Şimdiye kadar iki güçlü aday tanıdık. Ama açık konuşalım, bunlar daha ısınma turuydu. Bir sonraki bölümde liste gerçekten hızlanıyor. Öyle 3 bitki geliyor ki bazıları sadece 30 gün içinde hasada ulaşabiliyor. Üstelik aralarında restoranların ve profesyonel seraların vazgeçilmezlerinden biri de var. Hazırsanız ilk 8'e doğru devam ediyoruz. İşte işler burada değişiyor. Hızlı büyüyen 3 güçlü aday. Şimdiye kadar listenin en sakin isimlerini gördük. Ama artık öyle bitkilere geliyoruz ki hem hobi amaçlı üretim yapanların hem de profesyonel seraların gözdesi olmayı başarmış durumdalar. Bu 3 bitkinin ortak özelliği ne biliyor musunuz? Doğru koşullar sağlandığında sizi uzun süre bekletmeden emeğinizin karşılığını göstermeleri. İşte bu yüzden birçok üretici ilk ciddi deneyimine bu bitkilerden biriyle başlıyor. 8. sırada karşımıza dereotu çıkıyor. İlk konuğumuz dereotu. Belki markette yanından geçip gittiğiniz sıradan bir yeşillik gibi görünüyor. Ama üretim açısından bakıldığında dereotu oldukça ilginç bir bitkidir. İnce yapraklı yapısı sayesinde hızlı gelişebilir ve düzenli biçim yapıldığında yeni sürgünler vermeye devam eder. Üstelik hoş aroması nedeniyle restoranlar, oteller ve taze ürün satan işletmeler tarafından da sıkça tercih edilir. Yani küçük görünmesine aldanmayın. Bazen en sessiz bitki, üreticisine en istikrarlı verimi sağlayan bitki olabilir. Dereotu sadece mutfakta değil, bazı ülkelerde doğal aromatik bitki üretiminin de önemli ürünlerinden biridir. Dereotunu çok geç hasat etmeyin. Genç yapraklar hem aroma hem de kalite açısından daha değerlidir. 7 sırada nanebizlerle. Şimdi sırada kokusuyla bile insanın iştahını açan bir bitki var. Nein, bir yaprağını avucunuzun arasında hafifçe ezdiğiniz anda etrafa yayılan o ferah koku, işte o koku, nane yetiştiriciliğinin neden bu kadar ilgi gördüğünün küçük bir ipucu. Topraksız tarımda nane, düzenli budandıkça daha fazla sürgün oluşturabilir. Yani siz hasat ettikçe, doğru bakım yapıldığında bitki yeniden üretmeye devam eder. Bu da onu uzun süre verim alınabilen türlerden biri haline getirir. Nane, uygun koşullarda tek kökten aylar boyunca düzenli ürün verebilir. 6 numara fesleğen. Ve geldik belki de listenin en güzel kokan üyesine, fesleğen. Bazıları onu sadece pizzanın üzerindeki birkaç yaprak olarak görüyor. Ama dünyanın en iyi restoranlarının mutfaklarına baktığınızda fesleğenin ne kadar değerli bir bitki olduğunu hemen fark edersiniz. Topraksız tarımda ise fesleğen adeta kendi yıldızını yaratıyor. Düzenli budandığında yeni dallar oluşturuyor, uzun süre hasat verebiliyor ve özellikle taze tüketim pazarında yüksek talep görüyor. Üstelik küçük yapraklarına rağmen ekonomik değeri oldukça yüksek olabiliyor. İşte bu yüzden profesyonel üreticilerin listesinde fesleğen her zaman üst sıralarda yer alıyor. Fesleğen ne kadar düzenli budanırsa çoğu zaman o kadar dallanıp gürleşme eğilimi gösterir. Çiçeklenmeye başlayan fesleğende çiçek saplarını zamanında almak, bitkinin enerjisini yeni yaprak üretimine yönlendirmesine yardımcı olabilir. Şimdi liste gerçekten kızıştı. Ama açık söyleyelim, birazdan göreceğimiz 3 bitki, dünyanın dört bir yanında kurulan ticari, topraksız tarım tesislerinin vazgeçilmezleri arasında. İçlerinden biri neredeyse her gün sofralarımıza geliyor. Diğeri ise düşündüğünüzden çok daha hızlı büyüyor. Ve üçüncüsü, belki de Türk mutfağının en vazgeçilmez yeşilliği. Haydi ilk 5'e geçelim. Evet, artık geri sayımın en heyecanlı kısmındayız. Şimdi anlatacağımız 3 bitki sadece ev tipi sistemlerde değil, dünyanın birçok modern serasında da sıkça karşımıza çıkıyor. Çünkü bu üçlünün ortak bir özelliği var. Hem tüketici onları seviyor hem de üretici. Ve tarımda bu ikisini aynı anda yakalamak her zaman kolay değildir. 5. sırada tere karşılıyor bizi. Belki görüntüsü mütevazı ama gelişim hızıyla birçok kişiyi şaşırtıyor. Uygun sıcaklık, yeterli ışık ve dengeli besin çözeltisi sağlandığında tere yaklaşık 25 ila 35 gün içinde hasat olgunluğuna ulaşabilir. Bu ne demek biliyor musunuz? Bir yılda daha fazla üretim döngüsü, daha sık hasat ve doğru planlamayla daha verimli bir sistem, keskin aroması sayesinde az miktarda bile kendini hissettiren tere, kahvaltı sofralarından restoran mutfaklarına kadar geniş bir kullanım alanına sahiptir. Tere, hızlı gelişimi nedeniyle eğitim seralarında ve yeni başlayanların deneme sistemlerinde de sıkça tercih edilir. Hasadı geciktirmeyin. Genç yapraklar hem daha lezzetli hem de pazarda daha çok tercih edilir. 4. sırada ise roka var. Şimdi sırada belki de Türkiye'nin en karakterli yeşilliklerinden biri var, roka.
Rokayı seven gerçekten çok sever. Sevmeyen ise kokusundan dolayı uzak durur. Ama üreticiler için önemli olan damak tadı değil, bitkinin performansıdır. Roka, doğru koşullar altında hızlı gelişir, düzenli talep görür ve birçok pazarda yıl boyunca kendine alıcı bulabilir. Bu nedenle hem küçük üreticiler hem de büyük ticari işletmeler tarafından sıkça tercih edilir. Roka kesildikten sonra uygun koşullarda yeniden yaprak oluşturan çeşitlere de sahiptir. Rokayı gereğinden fazla büyütmeye çalışmak, çok büyüyen yapraklar sertleşebilir ve aroması değişebilir. Doğru zamanda hasat, kaliteyi belirleyen en önemli unsurlardan biridir. Üçüncü sıraya geldik maydanoz ve geldik Türk mutfağının sessiz kahramanına. Maydanoz, bir düşünün, köftenin yanında, kısırın içinde, mercimek çorbasının üzerinde, salatanın vazgeçilmezi, neredeyse her mutfakta onun bir yeri var. Topraksız tarımda ise maydanoz biraz sabır ister. Tohumlarının çimlenmesi bazı diğer yeşilliklere göre daha uzun sürebilir. Ama işte güzel haber burada başlıyor. Bir kez güçlü şekilde gelişmeye başladıktan sonra düzenli biçim yapılarak uzun süre hasat alınabilir. Yani başlangıçta size sabrı öğretir, sonrasında ise emeğinizin karşılığını vermeye başlar. İşte bu yüzden profesyonel üreticiler maydanoza sadece bir yeşillik olarak değil, uzun vadeli bir üretim yatırımı olarak da bakar. Maydanoz yetiştirirken en önemli şeylerden biri acele etmemektir. Çimlenme döneminde göstereceğiniz sabır, sonraki haftalarda çok daha güçlü bir gelişim olarak size geri döner. Artık ilk üçü biliyoruz ama hala en çok merak edilen iki isim açıklanmadı. Acaba yıllardır sofralarımızın vazgeçilmezi olan marul gerçekten zirvede mi? Yoksa onu bile geride bırakan bir sürpriz mi var? Bir sonraki bölümde listenin zirvesine çıkacağız ve size şu sorunun cevabını vereceğiz. Topraksız tarım denildiğinde dünyanın en çok yetiştirilen yeşil yapraklı sebzesi hangisi? Sakın ayrılmayın. Çünkü şimdi işin en heyecanlı kısmına geliyoruz. Zirveye çok yaklaştık. İşte dünyanın en çok tercih edilen iki yeşilliği, işte beklediğimiz an artık listenin son iki sırasındayız. Ve büyük ihtimalle şu anda aklınızdan aynı soru geçiyor. Birinci kim? Biraz daha sabredin. Önce ikinci sıradaki güçlü adayı tanıyalım. İkinci sıramız kıvırcık marul. Eğer bugüne kadar bir manava ya da markete gittiyseniz, muhtemelen onu yüzlerce kez gördünüz. Kocaman, kıvrımlı yapraklarıyla daha uzaktan bile kendini belli eder. Kıvırcık marul, topraksız tarımın en başarılı ürünlerinden biri olarak kabul edilir. Çünkü hem tüketici tarafından çok sevilir, hem de üretici açısından oldukça avantajlıdır. Doğru ışık, dengeli besin çözeltisi, uygun sıcaklık ve sağlıklı kök gelişimi, bu dört unsur bir araya geldiğinde yaklaşık 35 ila 45 gün içinde hasada hazır hale gelebilir. Birçok ticari sera aynı anda farklı marul çeşitleri yetiştirerek yıl boyunca farklı müşteri taleplerine cevap verir. Hasadı birkaç gün geciktirmek bazen ağırlığı artırabilir. Ancak yaprakların gevrekliğini azaltabilir. Bu nedenle doğru hasat zamanı büyük ilk sıradaki bitkiyi açıklamadan önce size küçük bir soru sormak istiyorum. Sizce dünyanın en fazla yetiştirilen yeşil yapraklı sebzesi hangisi? Belki tahmin ettiniz, belki de şu anda kesin maruldur diyorsunuz. Haklı olabilirsiniz. Çünkü zirvenin sahibi Aunu numara marul. Evet, listenin bir numarası marul. Belki sürpriz olmadı. Ama onu zirveye taşıyan nedenleri öğrendiğinizde neden yıllardır tahtını koruduğunu çok daha iyi anlayacaksınız. Marul hızlı gelişimi, yüksek tüketimi, farklı çeşitlerinin bulunması ve kontrollü üretime uygun yapısıyla dünyanın en çok yetiştirilen yapraklı sebzelerinden biridir. Butterhead, iceberg, Lolo Rosso, romaine, göbek marul hepsi aynı ailenin farklı üyeleri ve her biri farklı tüketici gruplarına hitap ediyor. İşte üreticiler için en büyük avantaj da burada başlıyor. Tek bir ürünle farklı pazarlara ulaşabilmek. Üstelik doğru yetiştirilen bir marulun yaprakları daha canlı, daha gevrek ve daha homojen gelişebilir. Toprağa temas etmeden yetişmesi ise üretim sürecinde önemli avantajlar sağlayabilir. Ama burada çok önemli bir gerçeği söylemeden geçemeyiz. Marulu başarılı yapan şey sadece marul değildir. Asıl başarı gelebilir. pH değerini doğru yönetmektir. EC'yi düzenli ölçmektir. Bitkiye yeterli ışığı sağlamaktır. Kökleri oksijenle buluşturmaktır. Ve en önemlisi bitkiyi her gün dikkatle gözlemlemektir. Çünkü topraksız tarımda en gelişmiş sistem bile İlgisiz bir üreticinin yerini tutamaz. Bugün dünyanın birçok ülkesinde restoranlara ve market zincirlerine her gün binlerce marul tamamen kontrollü iklim seralarında üretilerek ulaştırılıyor. Altın tavsiye: eğer bu işe yeni başlıyorsanız mükemmel sistemi kurmaya çalışmayın. Önce bitkileri anlamaya çalışın.
Çünkü iyi üreticileri farklı yapan şey pahalı ekipmanlar değil, bitkilerini doğru okumalarıdır. Evet, artık listenin tamamını öğrendiniz. Ama asıl soru şimdi başlıyor. Peki bu 10 bitki arasında hangisi sizin için en doğru seçim? İşte son bölümde yeni başlayanlar, hobi üreticileri ve ticari üretim yapmak isteyenler için ayrı ayrı önerilerimizi paylaşacağız. Ve belki de bu videonun en önemli mesajını birlikte konuşacağız. Çünkü doğru bitkiyi seçmek, başarılı bir üretimin sadece başlangıcıdır. Asıl mesele ne yetiştirdiğiniz değil, nasıl yetiştirdiğinizdir. Ve işte yaklaşık 16 dakikadır birlikte geleceğin tarımını konuştuk. Topraksız tarımda en çok tercih edilen 10 yeşil yapraklı sebzeyi birlikte inceledik. Bazıları hızlı büyüyor, bazıları uzun süre hasat veriyor, bazıları ise ticari üretimde öne çıkıyor. Ama bütün bu listenin sonunda fark etmiş olmanız gereken çok önemli bir gerçek var. Başarılı üreticileri farklı yapan şey, yetiştirdikleri bitki değil, o bitkiyi nasıl yetiştirdikleridir. Çünkü aynı marul tohumu, iki farklı kişinin elinde tamamen farklı sonuçlar verebilir. Bir üretici aynı sistemden iri, canlı ve sağlıklı marullar hasat ederken, bir başkası neden gelişmediğini anlamaya çalışabilir. Peki aradaki fark nedir? Çoğu zaman cevap oldukça basittir. Bitkisini gözlemleyen üretici kazanır. Suyunu düzenli kontrol eden üretici kazanır. pH ve EJ değerlerini takip eden üretici kazanır. Sabreden üretici kazanır. Ve en önemlisi, öğrenmeye devam eden üretici kazanır. Çünkü topraksız tarım her gün size yeni bir şey öğreten canlı bir sistemdir. Bazen bir yaprağın renginden, bazen kökün görünümünden, bazen de büyüme hızından bitki aslında size sürekli bir şeyler anlatır. Yeter ki onu dinlemeyi öğrenin. Altın tavsiye. Eğer bu işe yeni başlıyorsanız ilk hedefiniz kusursuz bir sera kurmak olmasın. İlk hedefiniz bir bitkiyi gerçekten tanımak olsun. Çünkü bir marulu doğru yetiştirmeyi öğrendiğinizde aslında sadece marul yetiştirmeyi öğrenmiş olmazsınız. Bitkinin dilini öğrenmeye başlarsınız. İşte o noktadan sonra üretim çok daha keyifli hale gelir. Ve unutmayın, tarım sadece ürün yetiştirmek değildir. Tarım sabırdır, disiplindir, meraktır ve doğayla kurulan en güzel ortaklıklardan biridir. Belki bugün küçük bir balkon sisteminiz var, belki sadece birkaç marul yetiştireceksiniz, belki de şu an sadece bu videoyu merak ettiğiniz için izliyorsunuz. Ama kim bilir, belki bir yıl sonra kendi seranızı kurmuş olacaksınız. Belki onlarca kanalın olduğu profesyonel bir üretim sistemine sahip olacaksınız. Ve belki de her şey bu videoyla başlamıştı diyeceksiniz. İşte bu ihtimal bile heyecan verici değil mi? Bugünkü sorumuz, şimdi yorumlarda sizinle buluşalım. Siz olsaydınız hangi yeşillikle başlardınız? Marul mu, roka mı, fesleğen mi? Yoksa bambaşka bir favoriniz mi var? Yorumlarda mutlaka yazın. Çünkü sizin fikirleriniz belki de kanalımızdaki bir sonraki videonun konusu olacak. Eğer bu videoda yeni bir bilgi öğrendiyseniz, emeğimize destek olmak için videoyu beğenmeyi unutmayın. Henüz aramıza katılmadıysanız Topraksız Tarım Günlükleri 2026 ailesine abone olun ve bildirim zilini açın. Çünkü bu kanalda sadece bitki yetiştirmeyi değil, geleceğin tarımını birlikte keşfediyoruz. Ve artık her videomuzu aynı cümleyle bitirelim. Bu kanalımızın imzası olsun, toprak olmadan da üretmek mümkün. Yeter ki doğru bilgiyi doğru sistemle buluşturun. Ben buna bir satır daha eklemek istiyorum. Bir sonraki videoda yeniden görüşmek üzere. Sağlıklı üretin, bilinçli üretin ve umudunuzu her zaman yeşil tutun. Hoşça kalın,